Siz daha önce Türklerin inadını hiç duydunuz mu? 1453'te İstanbul surlarının önünde genç Sultan Mehmet'in pes ettiğini gördünüz mü? Ya da Çanakkale'nin o barut kokulu siperlerinde, mermilerin havada çarpıştığı o mahşer yerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçikleri hiç umutsuz gördünüz mü? Tarih bu topraklarda geri çekilmeyi değil, son nefese kadar direnmeyi yazar. İşte Haziran 2008'de Alplerin eteklerinde, İsviçre'de tüm dünya bir kez daha aynı gerçeğe şahitlik edecekti. Çünkü bu topraklarda bir kural vardır. Türkler bitti demeden bitmez. Henüz başlamamışken bu yolculuğun bir parçası olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi hazırsan o karanlık geceye, Cenevre'ye gidiyoruz. Cenevre'de çok sert bir başlangıç yaşadık. Karşımızda altın çağını yaşayan bir Portekiz vardı. Cristiano Ronaldo, Pepe, Deco ve daha nicesi. Sahada millilerimiz dirense de topu bir türlü kontrol edemiyorduk. Pepe'nin defansın arasından süzülüp attığı golle 1-0 öne geçmişlerdi. Ve uzatmalardaki ikinci darbe ise Raul Meireles geldi. Ne tesadüftür ki bu iki ismi yıllar sonra Türkiye Ligi'nde izleyecektik. Bizim için turnuva yine mi hüsran, yine mi olmayacak sorularıyla başladı. Ama biz biliyorduk ki bu sadece fırtınadan önceki sessizlikti. Bazel'de gökyüzü delinmişti. Saha bir futbol alanından çok bir su birikintisini andırıyordu. Ev sahibi İsviçre, Hakan Yakın'ın golüyle bizi turnuvanın dışına itmeye çok yakındı. İlk yarı bittiğinde milyonların yüzünde bir soru işareti vardı. Ama ikinci yarıda yağmur dindi, fırtına başladı. Semih Şentürk'ün o klas kafa golüyle beraberliği yakaladık. Dakika 90+2'yi gösterdiğinde Arda Turan topu ceza sahasına taşıdı. Vurdu ve İsviçre ağlarını sarsarken tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Maç 2-1 olmuştu. Umut İsviçre üzerinden yeniden doğuyordu. Millilerimizin son maçı Çek Cumhuriyeti ileydi. Bu bir kader maçıydı. Ya devam ya tamam. Çekler 2-0 öne geçmişti ve dakikalar 75'i gösteriyordu. Kimse mucizeye inanmıyordu. Arda Turan'ın golü sadece bir teselli golü gibi görünmüştü. Ta ki 87. dakikaya kadar. Dünyanın en iyi kalecisi Peter Cech o meşhur hatasını yapıyor ve top Nihat Kahveci'nin ayaklarına düşüyordu. Maç 2-2 olmuştu. Tüm stadyum şokta. Ekran başındakiler ayakta. Herkes maç uzatmalara gidecek demişti. Ama Nihat Kahveci durmadı. 89'da attığı o inanılmaz plase golüyle skoru 3-2'ye getirdiğinde spikerlerin ve tüm Türkiye'nin sesi kısıldı. Biz artık çeyrek finaldeydik. Mucizenin adı Türkiye'ydi. Ancak bu mucizevi zaferin bedeli ağır olacaktı. Kalecimiz Volkan Demirel'in son dakikada gördüğü kırmızı kart, çeyrek final öncesi kalemizi korumasız bırakıyordu. Kaleye Tuncay Şanlı'nın geçtiği o son saniyeler, yüreklerin ağza geldiği tarihin en garip ve en gerilimli savunma sahnelerinden biriydi. Ve çeyrek final maçı. Hırvatistan'la karşılaşmıştık. Viyana Ernst Happel Stadyumu. Hırvatlar ile Türkler arasında bir satranç oyunu gibi giden maçta 119. dakikaya kadar gol sesi çıkmamıştı. Ve sonra o kabus anı. Klasnić'in golüyle 1-0 geriye düşüyoruz. Tam 119. dakikada. Artık her şey bitmişti. Çünkü maçın bitmesine sadece saniyeler kalmıştı. Slaven Bilic kenarda seviniyor, Hırvatlar yarı finali kutluyordu. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Offside'den gelen en direkt serbest vuruşu Rüştü Reçber çok hızlı bir şekilde kullandı.
Semih Şentürk topu önünde buldu ve sol ayağıyla topu çatalın örümcek ağlarına gönderdi. 120+2. Maç penaltılara gitmişti. Türkiye bir mucizeye daha imza atmıştı. Henüz hiçbir şey bitmemişti ama. Hırvatlar moralsiz çıktığı penaltılarda 3 kez Rüştü'nün koruduğu kaleyi geçememişlerdi. Ve Türkiye Avrupa'nın en büyük 4 takımı arasına ismini yazdırmıştı. Ve yarı finale gelmiştik. Rakip Almanya'ydı. Sakatlıklar ve cezalar yüzünden sahaya çıkacak 11'i kurmakta zorlanan bir Türkiye vardı. Ama sahada devleşen bir ruh. Uğur Boral ile öne geçmiştik. Dünya şoktaydı. Panzerler geri döndü ama Semih Şentürk ben buradayım dedi. Maç 2-2 olmuştu. İşte o kabus anı. Futbolun cilvesi bu kez bize 90. dakikada Lahm'ın golüyle veda ettirmişti. Kaybettik ama yenilmedik. Almanların teknik direktörleri bile şaşkındı. Türkler futbol tarihine geri dönüşün kralları olarak geçmişti. Euro 2008 kupası müzemize gelmedi belki ama o yaz çekilen her bir kare, atılan her bir gol kalbimize kazındı. Ay yıldızlı formanın o ruhu, imkansıza inanmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bu sadece bir turnuva değildi bizim için. Bu, Türkiye'nin hiçbir zaman vazgeçmeyeceğinin 25 günlük kanıtıydı.